Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle kiraz çıt çıt toka yapmak istiyorum. Bunun için 6 santim çıt çıt toka kullandım metal. Daha küçük de kullanabilirsiniz. 5 santim, 4 santim olarak da satılanlar var. Ben biraz büyük yapmak istedim, büyük çalışmak istedim. Bunu yarın karne günü öğrencilerim için yapıyorum. Onları çok seviyorum. Bu şekilde hediyeler hazırladım. Tokalar. Umarım beğenirler. Böyle küçük hediyeler yapmak istedim. Şimdi nasıl yapıyorum? Arkadaşlar Alize Cotton Gold ip kullandım. İp olarak. Tığ olarak da tulip tığ 1.75 2 civarı yeterli olur. Çok büyük olmasın arkadaşlar tığınızda. Başlarken şuradan başlıyoruz. Şu şekilde tutuyoruz çıt çıtı. Hemen şu kısımdan başlayacağım. Başlamadan önce kanalıma abone olursanız çok sevinirim. Videolarımı izlerseniz, yorum yaparsanız. Şimdiden teşekkürler arkadaşlar. Böyle başlıyoruz. İpimi tığım içine yerleştiriyorum. İki tane sık iğne yapacağım burada. Bu şekilde 4 zincir. Hemen karşıya geçiyorum. Burada bir zincir çektim, başladım şu şekilde, arkaya aldım ipimi, 2 sık iğne, 4 zincir çektim ve karşıya geçiyorum. Başını almadan batıp bu şekilde sık iğne yapıyorum. Ne çok sık ne çok esnek olacak bu kısım. Metal görünmeyecek şekilde ayarlayacağız. Ben çıt çıt kısmı için krem rengi ip kullandım. Siz arkadaşlar değişik renkler de kullanabilirsiniz. Bu kısma geldiğim zaman farkındaysanız şöyle, böyle çalışırken bu kısma geldiğim zaman açıyorum. Rahat şu kısmı doldurabilmek için. Böyle. Elimden çıktı. Renk olarak da kirazın yaprağına kararsız kaldım. Hani hangi yeşil olsun? Yorum atabilirsiniz hangisini daha çok beğendiyseniz. Genelde burası biraz zor oluyor yaparken. Hani görünecek gibi oluyor. O yüzden daha itina gösteriyoruz burada. Böyle bakın bir kısmı bitti. Burada çıt çıtımızı kapatabiliriz geri. İlk başlarda zor oluyor ama daha sonra eliniz alışıyor. Çok da çabuk biten bir proje. Çok az da ip gidiyor. Şöyle bakın biraz seyrek gibi. Burayı biraz daha sıklaştıracağız. Çok da aşırı sıkmayacağız. Normal bir şekilde, görünmeyecek şekilde ayarlayacağız arkadaşlar.
bu şekilde ilk sıramızı bitirdik. Şimdi hemen şurada 4 zincir çektiğim yer vardı. Burada bu şekilde sık iğneler yaparak 4 tane buraya geçiyorum. 2 tane yaptım. 3 ve 4. Şimdi üzerine bu şekilde de bırakabilirsiniz. Kirazı buraya yaparsınız. Üzerine model yapıyorum. 2 zincir çekiyorum. Zincir çektik. Bir sık iğne atladık. Diğerine hiç başını almadan batıyoruz, çekiyoruz ve kaydırma yapıyoruz. Yani direkt çekeceğiz arkadaşlar. Modelimiz bu şekilde. 2 zincir. Bir tane sık iğne atladık. İkincisine batıyoruz. Başını almadan, yine başını almadan kaydırma yapıyoruz. Bu şekilde bütün bir kenara döneceğiz. Biraz daha güzel duruyor böyle yaptığımız zaman. Model kendini gösteriyor. Evet arkadaşlar. İlk sırada sık iğnemizi yaptık. Metal kısmını doladık. Şimdi de üzerine süs yapıyoruz. 2 zincir çekiyoruz. Bir boşluk bırakıp yanındakine batıyoruz. Başını almadan kaydırma yöntemiyle. Diğer videomda da çilek toka yapmıştım. Şimdi kiraz denemek istedim. Umarım beğenirsiniz. Ben biraz eski bir tığ kullandım. Tulip tığım bu metal kısmı aşındırmasın diye. Şuna zarar veriyor arkadaşlar ilk sırada. O yüzden şimdi geçebilirim kendi tığıma. Malzemeler çok pahalı. Zarar vermek istemiyorum tığıma. Daha az kullandığınız bir tığ varsa onunla da yapabilirsiniz. İlk sırayı. Metale değen kısmı. Bu şekilde bitti bile arkadaşlar. Bakın ilk sıra, şimdi de kirazı kaldı bir tek. Ben silikonla yapıştırıyorum kirazı direkt şu kısma. Dik edebilirsiniz. Silikon tabancası olmayanlar olabilir. Şu kısımda es geçmiyoruz. Hani yine metal arktan çirkin durmasın diye burayı da yapıyorum ben aynı şekilde. Bitirdik arkadaşlar. Bakın metal altta kaldı. Görünmemiş oldu böylelikle. Şimdi başını aldım. Kaydırma yaptım. Arkadaşlar ipimi kesebilirim. Bu ipleri de içte saklayacağız. Şöyle içe alacağız. Arka kısma getirip ben silikonluyorum. Alttan çıkmıyor kesinlikle. Şöyle alta getiriyorum iki ipimi de. Burada altta kalacak arkadaşlar. Şu fazlalıkları da keseceğiz. Tabanımız, yani çıt çıt kısmımız bitti. Şöyle kirazını yapalım. Kirazda sihirli halkayla başlıyoruz. Şöyle. Ben sihirli halkamı bu şekilde alıyorum. Şöyle çeviriyorum arkadaşlar. Şöyle aldıktan sonra içten şu ayrı tuttuğum yere 6 tane sık iğne yapacağım. 2 3 4 5 ve 6. Şu altta kalan ipimizi bakın böyle çekiyoruz arkadaşlar. Birleşmiş oluyor. İlk başladığımıza batıyoruz.
Yine başını almadım. İlk başladığım ipe battım. Çekiyorum ve kaydırma yöntemiyle ikisini birbirine birleştiriyorum. Burayı da sıkabilirsiniz arkadaşlar. Şöyle her bir deliğe, her bir sık iğnenin başına 2 sık iğne yapıyoruz ve arttırma yapıyoruz. 6 olan sayımızı 12'ye çıkıyoruz. Kiraz yapımı da küçük ve çok kolay yine. ...12 adet oldu. Bir sıra düz örüyoruz. Arttırma eksiltme yapmadan. Bir sıra düz bir şekilde örüyoruz. Açılma olmasın diye şu alttaki çektiğimiz sık iğneyi sihirli halkanın başına böyle ben arkadaşlar bağlayıp sağlamlaştırıyorum her zaman. Hiçbir şekilde açılma, genişleme orada olmuyor. Ve içte kalacaktan bakın şöyle. Bu sıram da bitti. Şimdi 6 ile başladım sihirli halka. 12 yaptım. Bir tane şimdi hiç artırma eksiltme yapmadan 12 sık iğne yaptım. Şimdi eksiltmeye geçiyorum direkt. Eksiltmeyi nasıl yapıyorum? Birinci sık iğnemin ön lobundan, diğerinin de arka tarafından alıyorum. Birinin ön tarafından bir sık iğnenin, diğerinin de arka tarafından aldığım ipleri bu şekilde çekiyorum arkadaşlar. Ön tarafından aldım sık iğnenin, arka tarafından aldım sık iğnenin. İkisini bir aldım, çektim. Bu şekilde. Bu şekilde azaltma yapmış oluyorum. 12 yaptığım sayıyı eksilterek 6'ya düşüreceğim. Şu ipi de içe koyuyoruz arkadaşlar. İçine elyaf koymayacağız. Küçük bir kiraz zaten bu. Şöyle azaltma yapıyoruz. Bu da son azaltmamız olsun. Şöyle yapabildiğimiz kadar azaltmamızı yaptık. Hani 6'ya 5'e düşürdük arkadaşlar. Sık iğneye battım ve başını almadan arkadaşlar kaydırma yöntemiyle çıktım. İpimi kesiyorum. Şimdi burada bakın böyle çukur gibi oldu. Bunu buradan geçiriyorum karşısından. İğneyle de yapabilirsiniz ama gerek yok bence. Daha pratik oluyor böyle. Bu şekilde bakın. İğneyle yapmış gibi oluyor. Daha sonra da alttan burayı çekiyoruz arkadaşlar. Böyle bir kirazımız oluştu. Küçük bir kiraz oluyor. Şimdi bir tane daha yapalım. Sihirli halka, 6 sık iğne içerisine 3 4 5 ve 6 olmak üzere arkadaşlar 3. Evet. Başladığımız sık iğnenin başına gelip çekiyoruz. Her bir 6 sık iğneye, her bir sık iğnenin başına 2 batıyoruz arkadaşlar. 12'yi çıkartıyoruz. ...12 adet oldu. Alttan da şöyle çekelim. Hatta yine bağlayalım. Hiç çıkmasın. Açılma, bozulma olmasın diye. Bu
Bu sırada 3. sırada 12 sıra 12 sık iğneyi düz bir şekilde örüyoruz. Hemen bitince çok seviyorum bunu örmesini. Bebek falan da örüyoruz. Onlar hemen bitmiyor. Şimdi 3. sıramızı yaptık. 6 ile başladık. 12 yaptık, arttırdık. Bir sırada düz ördük 12'yi. Şimdi diğerindeki gibi azaltma yapıyorum. Bir ön lobdan, bir de arka lobdan alıp ikisini birlikte çekiyorum. Yan yana yap arkadaşlar. Arada boşluk yok. Sürekli eksiltme. YouTube'da desteklerinizi bekliyorum. Abone olmanızı. Benim için önemli arkadaşlar. Böyle azaldık bakın yine. Bu son azalmamız olsun. Artık çünkü daha fazla zor oluyor. Hemen kaydırma yöntemiyle bir de zincir çekiyorum. Ve ipimi kesiyorum. Kirazlarım bitti. Burada bu boşluğu yok etmek adına şöyle iğneyle de yapabilirsiniz. Böyle tığla içe çekerek de halledebilirsiniz. Bu şekilde kirazlarımız oluyor. Ben koyu yeşille devam etmek istiyorum. Yaprak kısmına. Biraz soluk oldu diyenler oldu ama böyle de güzel gibi. Tercih sizin artık. 12 zincir çekiyoruz. Sabitleme zincirini saymayalım arkadaşlar. İlk başta yaptığımızı 1, şimdi 2. 12 zincir çektik. Çok aşırı sık yapmayın. Normal olsun. 11.'ye başını almadan batıyoruz ve sık iğne yapıyoruz. 11.'ye. Daha sonra başını aldım. Yalancı trabzan, yani üçünü birden çekiyorum. İlk sık iğne yaptım. Sonra yalancı trabzan yaptım. Şimdi ikili trabzan yapıyorum. İkili trabzan başını aldıktan sonra 1 ve 2 kere de çektim. Tekrar 1 ve 2 kere de çektim arkadaşlar. Tekrar şimdi yalancı trabzan, bir kaydırma yapıyorum. Bir sık iğne kaydırma yaptım arkadaşlar. Direkt başını almadan çektim. Şimdi tekrar yalancı trabzan. Şimdi 2 tane ikili trabzan. Başını aldım ve 2 kere de çektim. Daha sonra yalancı trabzanla devam ettim. Sonuncusunu arkadaşlar bir sık iğne ya da kaydırma yapabilirsiniz. Kaydırma da yapabilirsiniz arkadaşlar. Şöyle bakın, hani güzel duracak şekilde ellerimizde kaydırmada daha güzel durdu. Bir zincir çektim ve bitiriyorum. Bu yapraklar içe gelecek arkadaşlar. Şu kısımları içe alacağız şöyle. Örerken de iç kısımda yok edebilirsiniz ama ben hem anlatınca yapamadım onu. Normalde hiç de götürebilirsiniz de. Bu şekilde bittikten sonra yaprak kısmımız nasıl birleştireceğimizi gösteriyorum. Bir sabitleme zinciri çektik yine. Daha sonra geldik kirazımızın başına, şu tepe noktasına, bitirdiğimiz noktaya. Bu ipi daha sonra iç kısımda yok edeceğiz. 4 tane zincir çekelim.
Daha uzun olmasını isterseniz daha fazla da çekebilirsiniz. Hemen geldik. Şöyle. Böyle bu şekilde bırakıyoruz arkadaşlar. Doğru yüzü bize gelecek şekilde böyle çekeceğiz. Şöyle bakın. Şimdi tekrar 2, 3 orta kısımdan aldığım ipimle devam edeceğim. Bakın şöyle. Ne yaptım? Şöyle bıraktım. Yaprağı buradan geçirdim. Daha sonra orta kısımdan başladım. Tekrar 4 zincir çektim. Şimdi tekrar ikinci kirazımı alıyorum. Diğer kirazımı. Aynı şekilde ortadan aldım arkadaşlar. Bakın. Kaydırma yaptım şöyle. Bir zincir çektim. Her zaman bir zincir çekin. Sökülme ya da vesaire olmasın. Sağlam dursun ipimiz. Bu içte kalan iplerimizi şimdi temizleyeceğiz arkadaşlar. Dışta kalan bu kesik ip izlerini şunu mesela hemen içe alalım. Böyle çirkin bir görüntü oluşmasın. Kirazımız bitti. Böyle bir kiraz oldu arkadaşlar. Şimdi silikon tabancasını ısıtayım. Bunu buraya yapıştıracağız. Nasıl yapıştıracağımızı göstereceğim. Silikon tabancamı alıp geldim. Benim silikon tabancam biraz büyük arkadaşlar. Bunun bir tık küçüğü aslında daha güzel olur. Biraz fazla akıtabiliyor bazen. Ama yapacak bir şey yok. Şöyle dediğim gibi ipleri altta kalacak şekilde ayarlayalım arkadaşlar. Görünmesi. Böyle elimizi de yakmayalım. Şöyle altta kaldı. Hemen üst kısmına silikonumuzu yapıştırıyoruz. Bize bakan yüzünü yine şöyle yapıyoruz arkadaşlar. Tokalar çocukların saçlarını da acıtmıyor. Hani ip olduğu için o kısımda. Tokamız bitti arkadaşlar. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Başka videolarda görüşmek üzere. Kanalıma abone olmayı unutmayın. Görüşmek üzere. Allah'a emanet olun.